Merhaba arkadaşlar, İbrahim Bulut kanalına hoş geldiniz. Bundan sonra kanalımızda eğitici ve anlamlı hikayeler çekip atacağız arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz ve bize destek olursunuz. Sizin bir desteğiniz bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Dilerseniz hikayemize başlayalım. Evlendiğinden beri kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyor ve onun evden bir fazlalık olduğunu düşünüyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Yine böyle bir tartışma anında eşi bütün bağları kopardı ve ya ben giderim ya da baban bu evden kalmayacak diyerek res çekti eşini. Eşini kaybetmeyi göze alamazdı. Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası, sevdiği ve kendi seven bir eşi vardı. Bir çocukları vardı. Eşi için çok mücadele etmiş, evliliği sırasında ailesini ikna etmek için çok uğraşmış ve sorunlarla karşılaşmıştı. Hala onu ölürcesine seviyordu. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü ve kendince bir çözüm yolu buldu. Yıllar önce avcılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı kulübe tipi dağ evine götürecekti babasını. Haftada bir gün uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak. Böylelikle eşiyle de bu tür sorunları yaşamayacaktı. Babasına lazım olacak bütün malzemeleri hazırladıktan sonra yatakları babasının yatağından kaldırdı ve kucakladığı gibi arabaya attı. Oğlu Can baba ben de seninle gelmek istiyorum diye ısrar edince onu da arabaya aldı ve birlikte yola koyuldular. Kara kışın tam ortalarıydı ve korkunç bir soğuk vardı. Kar ve tipi yüzünden yolu zor geçiyorlardı. Minik Can sürekli babasına baba nereye gidiyoruz diye soru soruyor ama cevap alamıyordu. Öte yandan nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adamsa gizli gizli gözyaşı döküyor ve oğlu ve torununa belli etmemeye çalışıyordu. Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar. Epeydir buraya gelmemişti. Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş. Tavan akıyordu. Barakanın bir köşesini temizledi, hazırladı ve arabadan yüklediği yatağı oraya itina ile serdi. Sonra diğer malzemeleri taşıdı. En son da babasını sırtlayarak yatağa yerleştirdi. Tipi adeta barakanın içinden hissediliyordu. Barakanın içinde fırtına vardı adeta. Çaresizlik içinde babasını izledi. Daha şimdiden üşümeye başlamıştı. Yarın yine gelir bir yorgan ve birkaç battaniye getiririm diye düşündü. Öyle üzülüyordu ki dünya başına çöküyor gibiydi. O bu duygular içindeyken babası yüreğine bıçak saplanmış gibiydi. Yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir barakaya terk ediliyordu. Gururu incitmişti. İçi yanıyordu ama belli etmemeye çalışıyordu. Minikcan ise olanlara hiçbir anlam veremiyordu. Anlamsızca ama dedesinden ayrılacak olmanın vermiş olduğu üzüntüyle sadece seyrediyordu. Artık gitme zamanıydı. Babasının yanağına değildi. Yanaklarını ve ellerini defalarca öptü. Beni affet der gibi sarıldı, kokladı. Artık ikisi de kendine hakim olamıyordu ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Buna mecburum der gibi baktı babasının yüzüne ve Can'ın elini tutup hızla barakayı terk etti. Arabaya bindiler. Can yola çıktıklarında ağlamaya başladı. Neden dedemi o soğuk yerde bıraktın diye verecek hiçbir cevap bulamıyordu. Annen böyle istiyor diyemiyordu. Can baba sen yaşlandığında ben de seni buraya mı getireceğim diye sorunca dünyası başına yıkıldı. O sorunun yönetilmesiyle birlikte deliler gibi geri çevirdi arabayı.
Barakya'ya ulaştığında beni affet baba diyerek babasının boynuna sarıldı. Baba oğul sıkı sıkı sarılıp çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Oğlu, baba beni affet, sana bu muameleyi yaptığım için beni affet diye hatasını belli ediyordu. Babası oğlunun bu sözlerine en anlamlı cevap veriyordu. Geri geleceğini biliyordum yavrum. Ben babamı dağ başına atmadım ki sen beni atasın. Beni bu dağda bırakmayacağını biliyordum zaten. Deyip eee, bu hikayemizi de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya da bir yorum veya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.